Benjamin TV'ye hoş geldin. Tayland'da 18. günüm. Bu ses kaydını Tayland'ın en güzel adalarından biri olan Phi Adası'ndan kaydediyorum abi. Karşımda şu an bir manzara var, size de göstermek istiyorum. Şöyle bir 5 saniye sizin için anlık bir video çekeceğim, sonra videoya devam edelim. Üçüncü bölümde ne yapacağız? Ada gezeceğiz. Bitti artık o bilgiler, havaalanı indin ettin falan. Artık gezmeye başlayacağız. İkinci bölümde aldığımız o James Bond adası turunu yapacağız. Bugün hislerimi anlatacağım size. Öyle bilgi yüklemesi yapmayacağım. Katıldığımız bu turda neler yaşadık, neler hissettik, neler gördük. Olur da siz de geldiğinizde bu turda neler yaşayacaksınız onu göreceğiz. Bak her şeyi işten bir şekilde anlatacağım. Dümdüz yorumlar yapacağım. Bu turla ilgili merak ettiğiniz bir şey olursa yoruma yazarsınız, cevaplarım. Instagram hesabımda bir şey paylaştım. Phi Adası'na nasıl ulaştım diye. Bir günde 1 milyon kişiye ulaştı. Yüzlerce mesaj geldi. Hatta bir tane mesaj çok ilgimi çekti. Demiş ki otele nasıl gideceğiz? Rica etsem bu konuda bize yardımcı olabilir misin? 4. bölümde sana çok güzel yardımcı olacağım sevgili Hoşaf kardeşim. Reels videosundan çıkıp buraya gelen varsa Phi Adası günlüğünü 4. bölümde izleyeceksiniz. Niye bölüm bölüm gidiyoruz? Çünkü bu bir rehber videosu. Buraya geldiğinizde tatilinizi rahat planlayabilmeniz için her şeyi sırasıyla anlatmaya çalışıyorum. Ya ben direkt Tayland'dan merhaba arkadaşlar diye adanın birinden video açsaydım 1. bölümdeki uçağa binmemiş olacaktık. Otelin nasıl ulaştığımızı bilmeyecektik. 2. bölümdeki pazarlıklar, market fiyatları hiçbir şey olmayacaktı. Yani şu video tutar, şunu öne alayım, bunu erken göstereyim falan hiç böyle şeyler yapmadım. 1. ve 2. bölümü izlemediysen kanala girip onlarla başlamanı tavsiye ediyorum. Eğer onları izlersen bu video senin için daha anlamlı olacak. Şimdi belki de izlerken diyorsun ki ya bu sadece bir video, izliyorum işte öyle vakit geçiriyorum. Biz nerede, Phuket'e gitmek nerede? Olmaz abi, öyle kolay değil o işler. Çok para lazım, çok. Biz anca zorlasak Çeşme'de tatil yaparız diyorsun. Bunu neden düşünüyorsun? Gözünün önüne hemen uçak biletinin ücreti geliyor. Böyle hafif düşünür gibi oluyorsun, hemen o tur şirketlerin 100 bin liralık tatil reklamları böyle aklınla oyun oynuyor. Parayı geçtim. Ya arkadaş biz dil bilmiyoruz, yön bilmiyoruz, ne yapacağız oralarda diyorsun. O işler rehbersiz olmaz abi diyorsun. Ne olmaz tabii. Rehbersiz gidilir mi ya dünyanın öbür ucuna? Şimdi şunu diyen de olacak. Ya bırak Allah aşkına, internetten rehber mi olur? Böyle düşünüyorsan izle 1. 2. bölümü. Ya seni buralara nasıl getireceğimi anlatmayı bırak. Yapacağım pazarlıklardan o interneti alacağım dükkanın konumuna, çantana koyacağım peynirden altına giyeceğin parayı vallahi. Türkiye'deki o fiyatı yüksek tur şirketleri zaten bu kafada insanlar sayesinde varlığını ve o süslenmiş yalanları sürdürebiliyor. Bir de başlamadan bir şey söyleyeceğim. Belki kızanlar olacak bana. Hemen aşağıda bir beğen butonu var. Kanalımın algoritması için çok önemli. Bunu bir çak gibi düşünün. Oraya basarsanız hem maceralarıma hem de sizler için verdiğim tüm emekleri bir el uzatmış olacaksınız. 3. bölümde ne yapacağız abi? James Bond adasına gideceğiz. 2. bölümde o 1200 liraya bomba pazarlıkla aldığımız bu güzel turu hızlı bir şekilde size anlatacağım. Sabah bizi otelin kapısına kadar gelip aldılar. Peki şoför arkadaşla nasıl iletişim kurduk? Sabah bize günaydın 10 dakika içinde geliyorum diye mesaj attı ya adam. Hani bu Türkiye'den getiren tur şirketleri için diyorlar ya abi işte ilgi istiyoruz, biriyle muhatap olalım. İnanın o satın aldığınız turlardaki insanlar öyle çok ilgileniyor ki sizle. Yol böyle ortalama 45 dakika falan sürdü, limana gidiyoruz. Ama var ya ne oldu be abi, burada şoför öyle bir araba kullanıyor ki tam gaz, böyle sanki frene basma hakları yokmuş, sınırlıymış gibi kırmızı ışıkta falan böyle nadiren basıyorlar frene. Neyse limana geldik, bizim acenta böyle kendine bir yer ayırmış. Bak hani siz de geldiniz ya, nelerle karşılaşacağınızı falan gösteriyor. Şoför arkadaş bize inerken dedi ki ikramlar var, burada kahvaltı yapın dedi. Tabi ikramı duyan Benjamin, ben ne yaptım? Gittim hepsinden tattım. O standta ne varsa denedim ama tadı nasıldı biliyorsunuz mu? Rezaletti. Hiçbirini beğenmedim, Allah aratmasın. Tabi bunun olacağını düşünerek yanıma kruvasan almıştım çaktırmadan, gizli. Zaten 2. bölümde de şu yemek konusunu anlatmıştım size. Hep hazırlıklı olacağız bu olayda. Bu ilk toplanma alanında 100 kişiydik. Bizi 4'e böldüler. Her grubu kendi rehberiyle tanıştılar. Bizimkinin adı Yumi'ydi. Böyle dünya tatlısı, çok şeker bir abimizdi. Valla onun sayesinde o kadar güzel geçti ki bu tur. Beni duyuyor musun Yumi bilmiyorum ama buradan sana çok teşekkür ediyorum. Seni asla unutmayacağım. Bizim gruba böyle güneş renginde bileklik verdiler. Herkesin bileklik rengi farklıydı. Çünkü biliyorsunuz biz VIP bir tur satın almıştık. Hız teknesiyle gidecektik. Yemeği içindeydi. İkramı, zartı, zurtu her şeyi vardı. Ve bu tur için sadece 1200 lira falan ödemiştik. Hani şu Türkiye'den getiren tur şirketlerin 7000 lira standart tur falan dediği şey var ya. Biz onu gittik 1200'e aldık. 2. bölümde hepsini anlatmıştım. Sonra bizi böyle bir gaza getirmek, morallerimizi yükseltmek için konuşmalar yaptılar.
Yapılacak turla ilgili de böyle kısa bilgiler verdiler. Sonra Yumi dedi ki, bizim rehber Yumi, yürüyün gidiyoruz. Abi nereye gidiyoruz bilmiyoruz. Böyle çok komik anlarda adam yani ağaca tırman dese tırmanacaktık. Çünkü rehberin sözünden çıkmayın dediler bize. Nostaljik bir otobüs aldı. Otobüsteki konuşmalı böyle gizli gizli dinledim. Herkes nereye gidiyoruz acaba falan diye fısıldaşıyordu. Abi meğer tekne alanına gidiyormuşuz. Sonradan öğrendim. Böyle liman alanında turistlerin yürümesi yasakmış da, iş güvenliği muhabbetleri. Ondan 2 dakikalık yolu otobüsle gittik. Şöyle merdivenlere inmeye başladık. Hepimizin gözü böyle Yumi'de. Yumi'yi kaybetmemeye çalışıyoruz rehberimiz. Sonra ben bineceğimiz sürat teknesini gördüm. Dedim öf bu ne? 2 tane 250 beygirlik Honda motoru var. Ulan dediğim sürat teknesi paketi aldık tamam falan ama Hint okyanusta 45 dakika yol gideceğiz. Ya hızlı gideceğiz diye adaya uçmayalım. Bu kadar motora gerek var mıydı falan diye düşünürken hocam tekne bir kalktı. Geronimo. Neydi onun adı? Fişeyiz bak, fişek. Bildiğin fişek gibi gidiyoruz. Herkes böyle mutluluktan gülüyor çünkü standart turlar 2 saatte varacaktı o yolu. Biz 45 dakikada gidecektik. Abi şu teknenin hızını size bir hissettirmek istiyorum. Çok azıcık gürültü gelecek. Hazır mıyız? Hani ikinci bölümde bu turları satın alırken size dedim ya, hızlı tekne alın, hızlı bot alın. İşte sebebi buydu. Böyle tam gaz giderken karşıda Honk Adası gözüktü. Küçüklüğümden beri hep videolarını izlediğim adaya gelmiştik. Yani çok farklı hissettim abi. Size böyle arkadaşımı anlatırmış gibi anlatıyorum bazı şeyleri. Hatta çevremdekiler de bana kızıyor, işte bu kadar açık konuşma. Kötü niyetli insanlar vardır. Seni kimlerin izlediğini bilmiyorsun. Saçma sapan bir şeyler yazarlar. Demoralize olma falan ama ne yapayım? Fıtratım böyle. Ben içimden geldiği gibi konuşuyorum. Neyse abi teknemiz durdu. Oranın yerli halkı, yerli amcalarımız bizi kanoyla almaya geldiler. Kanoyu falan biz kullanacağız sanıyordum ama eskidenmiş o. Artık bizi yerliler gezdiriyormuş. Kanomuza bindik. Honk Adası'na girmeye başladık. Böyle var ya, heyecandan ayaklarım uyuşmuştu. Bakın gezi boyunca duvarda böyle sarkıtlar göreceksiniz. Onlara çok dikkatli bakın. Çünkü rehber yol boyunca o sarkıtların çok eski olduğunu anlattı bize. Hatta efsaneye göre burada goriller, maymunlar, büyük filler, böyle balinalar yaşamış. Onlar böyle insanların gelmesiyle çok üzülmüşler. Korkularından böyle taş olmuşlar. Bu sarkıtlarda böyle fillere, maymunlara benzeyen şeyler görebilirsiniz dediler. Siz de olur da izlerken böyle bir şey benzetirseniz falan dakikasını saniyesini yazın, ben de oraya bakmak istiyorum. Muhteşem bir manzara ya. Çok ilginç bir hissiyat. Arkadaş böyle yatmış. Herkes farklı kafalarda. Şaşırmış yüzler. Abi şu hissiyatı size yani YouTube'da anlatamıyorum. Buraya gelin yaşayın ya. Çok ilginç. Yani çok net de gözükmüyor galiba. Kameraya bakıyorum gerçi, net bayağı da. Farklı bir hissiyat. Kaza oldu burada. Bir trafik kazası yaşadık. Küçük bir trafik kazası. Turkey. Brazil. Neymar. Anita. Yo biz de buradayız. Gerçi çok da. Yukarı bak diyor. Olay yukarıda diyor abi. Honk Adası'nın abi o meşhur yerine geldiğimiz anı hiç unutmuyorum. Lütfen özellikle şu bölümü izlerken hissetmeye çalışın. Sanki siz de oradaymışsınız gibi, dünyanın bir ucundasın, okyanusun ortasında, çocukluğundan beri görmek istediğin yerdesin. Manzara izlerken gözlerim doldu. Hatta kanoyu kullanan amca da işte ne oldu, korktun mu, dönelim mi falan dedi. Dedim abi ne alakası var, duygulandık ya. Bu arada şakalaşıyorum, öyle bir diyalog geçmedi aramızda çünkü amcamız İngilizce bilmiyordu. O durmadan bize bir şeyler söyledi kendi diliyle. Biz de teşekkür edip durduk çünkü hiçbir şey anlamıyorduk. Bak şunlar diyor fillere benziyor diyor yapılar. Ama diyor maymunlara da benzetebilirsiniz. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Fil ayağı var. Şurada bir tane inek ayağı gördüm ileride. İnek ayağı. Evet burada bir tane fil var. Fili görebiliyor musunuz? Bak. Bak yakınlaştırdım. Nasıl? Mamut ya, mamut. Abi sağ olsun bize tarif ediyor. Öne bak diyor bana şimdi. Ha. Şimdi böyle bir alandan giriyoruz. Burada mini bir plaja çıktık. Tabii İzmir'in koylarına benzemiyor. Böyle ufak bir plaja çıktık. Abi şu görüntülere bakar mısınız ya? Selamünaleyküm abi. Biraz yanmışsın sen ya. Tam böyle tekneye dönerken yanımızdan geçen kanodakilerin böyle konuşmalarını dinledim. Meğersem bahşiş diye bir şey varmış. Adam bizden bahşiş istiyormuş. Ben de bir şeyler anlatıyor falan diye dinliyorum. Yanımda 100 baht vardı. Onu verdim. Siz de olur da gelirseniz bahşiş vereceksiniz, unutmayın. Burada kano yaparken yaşadığım deneyim, manzaralar falan çok acayipti abi. Yani şu tura katılırsanız sadece şu bölüm için gelinir. Bunu yürekten söylüyorum. Ben hayatım boyunca unutmayacağım. Muhteşemdi arkadaşlar. Bu arada video nasıl gidiyor? Yani ben size hem hislerimi aktarmaya çalışıyorum hem bu turu satın alırsanız
alırsanız neyle karşılaşacaksınız, ne göreceksiniz falan onları anlatmaya çalışıyorum. Orada hala izleyen biri varsa varlığını hissetmek istiyorum. Kendi kendime konuşmuyorumdur inşallah. İzlerken ne hissediyorsunuz? Ben hislerimi size aktarabiliyor muyum? Saçmalıyor muyum? Her şeyi yazabilirsiniz. Okumak istiyorum. 1. ve 2. bölümde yazdığınız bütün yorumları okudum. Yorumlar benim için çok değerli. Videonun sonunda vaktiniz olursa ne hissettiğinizi, izlerken böyle neler düşündüğünüzü yazarsanız çok mutlu olacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Neyse teknemize döndük. Çok güzel bir deneyimdi. Şu an izleyen kim varsa Allah inşallah ummadığı bir sürprizle karşılaşır. Yani şu kısacık ömrümüzde böyle güzel yerleri görmeden ölmeyelim ya. Bakın ben 1. ve 2. bölümde elimden geleni yaptım sizi buraya getirmek için. Her bir şeyi anlattım. Siz de çıkıp gelin. Yaşayın şurayı ya. Yani %90'ınızı tanımıyorum ama bu videoya girdiysen eminim içinde böyle hayaller, umutlar, gezme aşkı vardır. Neyse tekneye bindik. Dediler ki James Bond adasına gidiyoruz. O meşhur filmin çekildiği yere gideceğiz. Tam böyle giderken üzücü haberi aldık. Dediler ki sadece 30 dakikanız var. Yani 30 dakika neye yeter? Gireceğiz de, gezeceğiz de, edeceğiz de. Tabii ben bayağı yıkıldım. Benim orayı yaşamam lazım ama size de video çekmem lazım. Valla koştur koştur video çekmeyi tercih ettim. Bizim mesleğinde böyle bir olayı var. Hem video çekiyorsun hem konuşuyorsun, açı arıyorsun. Hep gelmişsin bir de oraya kadar masraf etmişsin. Kendini de görmek istiyorsun, hissetmek istiyorsun. Rehberimiz Yumi bize işte şu şekilde poz verin, fotoğraf çekilin. James Bond filmini falan anlattı. Orada çok ilginç bir kaya göreceksiniz. Böyle devasa. Onun mutlaka panoramik fotoğrafını çekin diye tavsiyelerde bulundu. Şimdi James Bond adasına geldik. Burada bir yürüyüş yapacağız. Şimdi o James Bond'un ünlü plajına doğru yürüyüşe geçtik. Öyle ilginç yapılar. Her yerde gördüğünüz o meşhur manzara. Burada yüzmek yasak. Sadece fotoğraf ve ayağınızı sokabiliyorsunuz. Ve o Phuket'in meşhur su kayası karşımızdaydı. Bu görüntüleri izlerken ne hissediyorsunuz bilmiyorum ama çıplak gözle baktığınızda çok görkemli gözüküyordu. Ben bunu aldım ya. Burada yüzmemiz yasaktı. Belirli bir alana kadar girmemize izin verdiler. Orada böyle fotoğraf çekildi herkes. Sonra zaten geri döndük. Tekneye binmeden önce James Bond adasında böyle bir mescit buldum. Çok hoşuma gitti görüntüsü. Yani doğal bir kayanın içine oymuşlar. Orada namaz kılınması için bir yer ayırmışlar. Bunu da böyle size göstermek istedim. Yani James Bond adası öf ne adaymış be, nerelere geldik oğlum falan dedirtmedi. Bunu söylediğim için kızanlar olacak belki ama ben hissettiklerimi söylüyorum. Tabii Phuket'e gelmişken mutlaka buraya uğramanızı tavsiye ediyorum. Ama böyle aşırı bir beklentiye girmeyin. Gelin fotoğraf çekilin. Bu görkemli su kayasını selamlayın. Bunlar yeterli olacaktır. Burada her uğradığımız yerden ayrılırken bize böyle ikramlar verdiler. İşte sudur, içecektir, meyvedir. Sürekli bir şeyler ikram ettiler. Bundan not düşeyim. Sonra dedik ki acaba nereye gidiyoruz? Rehber dedi ki sizi öğle yemeğine götürüyorum. Denizin üstünde yemek yiyeceğiz dedi. Biz dedik ne demek denizin üstünde yemek yiyeceğiz? Sonra bir geldik abi denizin üstüne bir kasaba kurmuş adamlar. Yapılar böyle acayip hoşuma gitti. Bu arada sürekli deniz diyorum. Biz okyanustayız aslında ama İzmirli Benjamin işte ağzıma alışmış bir kere. Burası Hint Okyanusu. Dolandığımız bu yerlerde Pagna Körfezi olarak geçiyor. Bunu da not olarak düşelim. Böyle cafcaflı bir yerden geçiyoruz. Öyle bir yer. Tekneler orada duruyor. Hava çok sıcak. Hala denize giremedik. Bizim rehber bizi çağırıyor. Sonika diyor. Sonika'yı bilmiyorum ne olduğunu. Şimdi masalara yerleşiyoruz. Okay. Yemeği yeme alanına geldik, masaya oturduk falan, dedim getirecekler herhalde. Meğer açık büfeymiş, kendimiz alıyormuşuz. Ne yalan söyleyeyim pek bir şey yemedim. Pilavlar tuzsuz, yağsız, makarnadaki soslar çok ağır. Bunları anlatmıştım zaten 2. bölümde. Tavuk parçaları falan vardı, onlar biraz güzeldi. Onlardan yedim. Neyse yemek yerinden ayrıldık. Dediler ki sırada sırt adalar var. Onları göreceğiz. Vallahi çok güzel seyir keyfi olan yerlerden geçtik. Şöyle 10-15 saniye size o görüntüleri vereceğim. Bir izleyin, oradaymış gibi hissetmeye çalışın. Sonra birlikte Naka Adası'na gideceğiz. Tabii şu manzaralı izlemek bize çok iyi geldi ama bir sorun vardı. Biz daha yüzmemiştik abi. Yani koca tur ada geziyoruz ama yüzmemize hiçbir yerde izin vermiyorlardı. Ne yapacağız, ne edeceğiz, yüzmeyeceğiz mi derken rehberimiz Yumi dedi ki Naka Adası'na gidiyoruz. Bu Naka Adası'nda bize tam 2,5 saat serbest zaman verdiler. O kadar iyi geldi ki. Bu Naka Adası'nda yaşadığımız en ilginç olay da tembel hayvanla tanıştık. Tembel hayvan ya. O kadar tatlı bir şeydi ki böyle çizgi filmden çıkmış gibi hep böyle videolarını izliyordum. Onu böyle birebir görmek çok güzel bir histi. Şimdi o tanıştığımız anları gelin birlikte izleyelim.
Jasmine, money. Money al money. Anlaştık mı? Aldım parayı vallahi aldım. Şerefsiz. Seni gidi. Para göz, para göz. Aman. Ya kertenkele ne yapıyorsun Aşkım sen ver kertenkele? şunu. Dur bir dakika ben Bu şuraya ne ya? çekeyim. Sen buraya gel de daha arkana. Şuraya da. Just a second please. เดี๋ยวก็มึงไป Sorry, ก่อน just a second. ไป We're in ก่อน the line. เย็ดแหม่ จัดยุ่งมั่วไอเป็นจัดมินมันนี่ Gerizekalı beni. Aşkım çok para göz bu. เนี่ยโดน Yapış ve hiç bırakma beni. Beni hiç bırakma lütfen. มึงอะไรอะมึงเดินมามั่วไอ้อินทราน Çok güzel kokuyor. Dur fotoğraf çekeceğim de aşkım. Bu ada Hint Okyanusu'nun ortasında çok tatlı, küçük, tam böyle turistik bir ada. 2 saat boyunca buradayım. Denize girdim, denizi çok güzel. Görüntüleri de paylaşacağım size ama şu hissiyatı söylemek istiyorum. Hint Okyanusu'nun ortasında bir adada vakit geçirmek abi insanı çok farklı hissettiriyor ya. Umarım sizlere de nasip olur buralara gelmek. Arkamda o meşhur Tayland'ın adaları var. Oradan geldik zaten tekneyle, görüntülerde de izlediniz. Şimdi birazcık bu sahili çekeceğim, etrafı göstereceğim size. Daha sonrasında videoya veda edeceğim. Naka Adası'nda bir tane otel var. Orada kalabiliyorsun. Ayrıca burada 4 tane de farklı plaj var. Ben en kalabalık plajındayım çünkü tekneler buraya yanaşıyor. Beni buradan alacaklar. Çok ayrılma, çok uzaklaşma dediler. Ben de uzaklaşmadım. İnşallah almaya gelirler beni. Rehberimiz Şeker gibi bir insan. Herhalde bırakmaz beni burada. Denize giriyorlar. Belirli bir alanda girebiliyorsun burada denize. Çünkü köpek balıkları var. Tekneler çok yanaşıyor. O teknelerden dolayı Allah korusun gel git falan filan tehlikeli olacağı için ilerlere sınırlar çekmişler. O bölümde yüzebiliyorsunuz sadece. Buralar çok güzel, doğası çok güzel, farklı hissiyatlar ama gerçekten Türkiye'nin yemeklerini çok özlüyor insan. Bir de Phuket sokaklarında çok fazla koku var. Ne kokusu olduğunu çözemedim. Lağım kokusu var, insanların yediği farklı yemeklerin kokusu var. Öyle abartılı şekilde değil ama midesi aşırı derecede hassas olan biri varsa aramızda Tayland'a gelmesin ya da geliyorsa bir adada kalsın. Ya adada da oteller var. Fiyatlar gerçekten uygun. Çok lüks oteller var. Bakıyorsun bizim İzmir'deki pansiyon fiyatlarına. Tabii bunların hepsine önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Öyle son dakika alırsanız pahalıya gelebilir. Pahalı dediğimde Türkiye ile aynı fiyata gelir. Genelde internetteki yazılarda hep şunu okudum. İşte Tayland çok ucuz. Bir şey yiyorsun çok küçük hesaplar geliyor falan. Öyle bir şey yok burada. 0.85 kuruş bizim paramıza göre şu an için bu değişebilir. Bundan bir sene önce daha farklıymış, daha ucuzmuş. Aşırı derecede öyle bedava yiyorum, ediyorum gibi bir durum yok burada. Bilginiz olsun. Şu teknelerle geldik. Ben yaklaşık 1,5 saattir buradayım. Kendi teknemi de bekliyorum. Beni götürecek Phuket'e. Yani var ya şu kumlar nasıl tarif edeyim size? Böyle bir un dökmüşler abi. Una basıyormuşsun gibi. Pamuk ya, pamuk. Sadece mesela burada şu alanda yüzebiliyorsunuz. Bakın sadece insanlar orada yüzüyor. Bu tarafa geçemiyor. Burası benim oturduğum yer. Bir adada da olsanız şezlonglar ücretsiz. Buradan İzmir'deki Çeşme'deki beachlere sesleniyorum. Adam okyanustaki bütün şezlongları ücretsiz yapmış. Yukarıda da bak orada koltuklar falan var. Oralarda da oturmak ücretsiz. Artık videonun dibine geldik. Bitti artık. Ben de bittim. Ses kaydıdır, montajıdır. James Bond adasına gelirsen neler yaşarsın? Bunları gösterdim. 4. bölümde bizi manyak bir video bekliyor. Çünkü adada kalacağız. Tayland'da 3 gün bir adada tatil yapılır mı? Yorumlarda çok soruyorlardı. Ya biz adalarda kalmak istiyoruz. Adalarda kalsak başımıza neler gelir? Tüm sorularınızın cevabını ben vereceğim size. Sözüm olsun. Yaptığım bütün seyahatleri Instagram hesabımdan paylaşıyorum. Bak aşağıda yazdım. İstersen takip et. Benimle iletişime geç. Sorular soralım. İletişimde de kalırız. Umarım izlerken keyif almışsındır. Hala benimle devam etmek istiyorsan 4. bölümde görüşelim. Vatanımıza selam olsun. Türk yemeklerine selam olsun. Aa, nasıl özledim onları, bak canım çekti şimdi. Videonun sonunda aşağı inip hislerini yazan o arkadaşların da yazdığı her şeyi okuyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah. Çok şükür.